Herkese merhaba. FIBABOL YouTube kanalından bir başka video ile beraberiz. Bu videonun konsepti biraz farklı olacak. Aslında dün yaptığım bir trade'in kayıtlarını aldım. Sırf sizlere böyle güzel güzel konu anlatımlı olarak tek tek anlatabileyim diye. Tabii ki kayıt alırken konuşma şansım olmadı. Sadece böyle yazılarla anlatmaya çalıştım. Zaman zaman girerek neyin ne olduğunu, buradaki mantığın ne olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Güzel bir trade'di, karlı kapandı. Hatta eğer kapanmasaydı çok daha fazla karlı olacakmış. Çünkü şu an ekranlarda görüntülediğiniz bu çizgileri ben hedef noktası olarak belirlemiş ve pozisyon kâra geçtikten sonra iş süren stop ile devam etmiştim. İş süren stopta ben bilgisayar başında, cihaz başında değilken karlı bir şekilde pozisyonu kapatmış. Tabi doğal olanı yapmış çünkü şuradaki çekilmeden sonra e, karı almış iş süren stop. Tek tek neden böyle bir şey yaptık bunun mantığını anlattığım video sizlerle. İyi seyirler. Şimdi nasıl ben bu trade'i aldım bunu anlatayım kısaca. Bu arada videonun üzerine bir ses kaydı yapıyorum. Bunu da belirteyim, biraz kopukluklar olabilir. Şimdi AVAX paritesi zaten incelememdeydi çünkü Bitcoin tarafında bir robotla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Dolayısıyla bu işlemi yaparken AVAX'ın aslında saygı duyduğu bir EMA kırılımı var. Hangi zaman diliminde? 10 dakikalık zaman diliminde. Bu EMA kırılımının geldiğini gördüm. İlk zaten alarmım çaldıktan sonra girip baktım. Bu EMA kırılımı geldi 10 dakikalık zaman diliminde. Şimdi bu EMA'ların hangi EMA'lar olduğunu söyleyemeyeceğim ki yanlış bir yönlendirme olmasın. Dolayısıyla bu EMA kırılımı geldikten sonra bu kez ne yaptım? İçerisine girerek o teknik yapıyı bir incelemek, bir görmek istedim. Ya bu EMA kırılımının hakkını verecek bir yapısı var mı yok mu? Bunu anlamak istedim. Dolayısıyla burada işte ekranlarda şu an yazdığı gibi bu ticari ürünün yani AVAX USDT paritesinin saygı duyduğu EMA kırılımının geldiğini söyledim. EMA'lar bildiğiniz gibi her ticari üründe EMA kırılımları, EMA crossları farklı sonuçlar verebilir. Yani her ticari ürünün saygı duyduğu EMA crossları farklı olabilir. Şimdi ben AVAX'ınkini bildiğim için alarmım çaldı. Alarm çaldıktan sonra girip inceledim. Burada bakın şu an incelemeye devam ediyorum. Aynı zamanda bir ne gördüm? Alt likidasyon temizliği. Yani likidasyon temizliği yapılmış alt alanda. Dolayısıyla bu da benim için artı olan ikinci durum oldu. Bakın birçok teknik analiz bileşeni kullanacağız. Çok güzel bir ders olacak bu. Çok güzel bir konu anlatımı olacak. Bunu baştan söyleyeyim, lütfen videonun sonuna kadar burada kalınız ki başarılı trade'lere siz de benim gibi imza atabilirsiniz. Şimdi burada evet alt likidasyon temizliği var ve bir de bakın eşit dipler yapısı var. Onu da orada işaretledim. Eşit dipler yapısı var. Yani fiyat aslında daha da dip yapılmasına izin verilmiyor bu alanda. Dolayısıyla burada eşit dipler yapısı da benim için üçüncü, bakın tek tek gidiyorum. Aynı alanda, aynı dar alanda üçüncü teknik veri itibariyle olumlu bir gelişme olarak dikkatimi çekti. Devamında şöyle aslında biraz hafif stoplu, biraz geri stoplu bir işlem. Alt likidasyon temizlendiği için üst likidasyonlara kadar gideceğini düşündüm. Üst likidasyonlar normal şartlarda hedef olmalıydı. Ki bugün sabah gördüğümde hedeflerin geldiğini gördüm ama gerçi bunu aslında size videonun sonunda söylemek daha heyecanlı olabilirdi ama önemli değil. Burada amacımız bu işlemin nasıl alındığını sizlere anlatmak. Şimdi şöyle bir alt likidasyon temizliği yaptığı için üst likidasyon hedefte şeklinde bir kurulum yaptım buradaki düzende. Şimdi peki şu an ekranlarda görüntülediğiniz kırmızı dikdörtgen ne? O da aslında bir blok yapısı, bir direnç yapısı. Yani fiyatın bu alana takılıp takılmayacağının e, önem arz ettiği bir yapı durumunda şu anda. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Evet, 10 dakika zaman diliminde AVAX Trade örneği dedik. Oradaki teknik bileşenleri ekranlara yazdım ben de. Tek tek sizlere anlatabilmek için. Şimdi burada bir order block seviyesine takılıyor. Bir swing tepeye takılıyor. Bakın şu anda işaretlediğim noktaya takıldı fiyatlanma. Ya 10 dakikalık zaman dilimi olsa bile tabii ki teknik seviyeleri riayet eden bir yapıda. Şimdi bu tepenin kırılması durumunda yeni bir kırılım gerçekleşecek ve fiyatın yukarı doğru gitme ihtimalinin daha kuvvetli olacağını düşüneceğim. Ama şu an son haliyle, bu arada ben işleme girdim şu anda. Şu an işlemdeyim ben. Gerçekten de işlem açtım. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte zaten sonlanmış bir işlemdir bu. Şu an order block seviyesinin kırılıp kırılmayacağını takip ediyorum burada. Tabii dirence takıldığı için bir miktar geri çekilmeye başladı AVAX burada. Çünkü önemli bir blok yapısı, daha önce kritik bir swing nokta.
Şu an bu noktayı geçip geçememesi aslında hayati derecede önemli olacak işlem için. Bakın şu an zaten ben de ekranlara yazmıştım. Dün gece itibariyle demiştim ki şu an dirence takılıyor. Gerçekten de şu an dirence takılıyor. Ve son tepeyi şu an geçemiyor. Son tepeyi geçme gayreti içerisinde. Düzeltme de yapıyor aynı zamanda. Çünkü geçtiğimiz dönemde de kırılımları var. Yeni tepe kırılımları var. Düzeltme de yapıyor. Dolayısıyla şu an bu düzeltmenin seviyesi benim için önemli olacak. Düzeltmeyi hangi seviyeye kadar yapacak ve Fibo'ya saygı gösterecek mi? Tabii fiyat yeni bir tepe kırılımı yapıp düzeltmeye geçtiği zaman neyi kullanacağız? Fibonacci'yi kullanacağız. Yani son yaptığı dip alandan, son yaptığı tepe alana bir Fibonacci düzeltme aracı çekeceğiz. Ve ürünün aslında yeni kırılımdan sonra düzeltme mi yaptığını veya düzeltmeye hiç saygı duymayıp direkt olarak yön değiştirip trend değişimi girişiminde mi bulunacağını ölçmek için son yapılan dip ve son yapılan tepe ile bir Fibonacci düzeltme aracı çizdik. Peki şu an düzeltmeye başladı. Bakın şu an Fibonacci seviyelerinde ekranda. Bu arada benim işlemim hala devam ediyordu. Dolayısıyla şu an bu veriyi ben canlı olarak dün bilgisayar başında izledim. Şimdi burada bakın düzeltme seviyeleri başladı. Düzeltmeye başladı fiyatlanma ama 3 tane net ayı mumu geldi. Acaba fiyat Fibonacci değerlerine saygı duymayacak mı sorusu tabii ki burada akıllara gelebilir. Bunun saygı duyup duymayacağını şimdi göreceğiz. Bakalım neler olacak. İlk düzeltme seviyesi nedir Fibonacci'nin? Yani teknik analistlerin bu bir düzeltme ve bu düzeltme tamamlandı demeleri için hangi seviyeye fiyatın riayet etmesi gerekir? Artık bunları sizin de söylemeniz lazım. 0.382 seviyesine riayet etmesi gerekir. Şu anda fiyatın bakın 0.382'ye dokunup tekrar kendini yukarı atma gayreti içerisinde veya en azından düşüşün durdurulduğunu gözlemliyorum. Yani orada bir boğa ekibi, boğa takımı diyelim görev başına gelmiş ve fiyatı 382 üzerinde tutma gayreti içerisindeler. Zaten ben de yazılı olarak galiba buraya yazmıştım. Onun şu an 382 kısmen fiyatı tutmaya başladı. Bakın benim şu an işlemim devam ediyor. Dolayısıyla şu an stop olmak için elimde herhangi bir veri yok. İşleme devam edeceğim çünkü hala ileri yönlü bazı hareketler var gibi görünüyor. Bakın şimdi zaman biraz ilerledi. Dediğim gibi ben videonun üzerine şu an konuşma yapıyorum. Bakın burada tabii bu arada grafikte bir yanlışlık olmuş. AVAX USDT'nin spot piyasasını açmışım ben. Perpetual olan yani futures olan vadeli kontrat açmak lazım. Aslında fiyatlar çok aşırı yakında birbirine, o ayrı bir konu ama yine de bir yanlışlık olmasın ki işlemlerimiz net ve şeffaf olabilsin ki ben de işlemimi başarılı bir şekilde tamamlayabileyim, değil mi? Evet şu an Fibonacci fiyatı tutuyor. Ben de buraya ne yazdım? Yürü be Fibonacci dedim. Çünkü hakikaten işlemdeydim ve böyle dikkatli gözlemliyordum. Evet bakalım ne olacak. Şimdi Fibonacci şu an destek olmaya çalışıyor. 0.382 bölgesi çalıştı. Ama artık önümüzde ne var? Tamam tepe kırılımının yani yeni bir kırılımın düzeltmesini tamamladı. Ama artık yepyeni bir kırılım daha yapması lazım ki trend net olarak yukarı doğru devam etti diyebilelim. Şu an için elimizdeki veriler Fibonacci'nin düzeltme seviyelerinin çalıştığı ve fiyatın artık yükselmek için yeni bir tepeyi kırması lazım ve yepyeni tepeler, yepyeni yüksek dipler yapması lazım olduğu. Tabi bu arada zaman geçiyor. 10 dakikalık grafik olduğu için yani sürekli bilgisayar başında gözlemliyorum ama çünkü bir trade'e girdiyseniz özellikle scalping yapıyorsanız yani çok kısa zaman diliminde çok kısa işlemler kovalıyorsanız buradaki sert hareketlere maruz kalabilirsiniz. Bu arada işlem 5x kaldıraçla açıldı. Ya dolayısıyla kaldıraç da olduğu için burada sıkıntılar var. Sürekli takip etmeniz gerekir. Şimdi bakın burada tabii hedef noktalarını da tespit etmem lazım. Çünkü şu an biraz umutlandım. Fibonacci düzeltme seviyesi çalıştı ve bir yeni tepe kırılımına doğru gidiyor fiyatlanma. Dolayısıyla şu an hedeflerimi belirledim. Çünkü teknik yapıdaki değişimlere göre belki de ben bu hedeflerde belki birinci de belki ikinci de karlarımı alacağım. Belki birinci de %50 kar alacağım. İkinci de tamamını kapatacağım gibi. Veya da hani o anki takip etme durumum azalırsa, saat çok geç olursa birinci hedefte tüm karı da alabilirim. Bunun gibi bazı şeyler olabilir. Bakın 382 çalıştı, fiyatı yukarı doğru itti. Bunu gösterdim burada. Ve şu anda bakın yeni tepe kırılımı yapmak üzere. Yani şu an yepyeni bir tepe kırılımı yapmak üzere ve şu an oraya takılıyor. Gerçekten teknik yapı dün muazzam çalıştı. Teknik analiz muazzam çalıştı. Şu anda fiyatlanma oraya doğru gidiyor gibi görünüyor. Fibo çalıştı. Şimdi kırılım bekliyorum. Pozisyon artıda demişim. Pozisyon da şu an devam ediyor bu arada. Burada tabii makul, çok da makul olmayan karlar var ama hani alsan da cebe koyarsın yani. Hani en azından karlı işlem olarak değerlendirebilirsin. Şimdi peki tabii burada zaman zaman işlemlerimi de kontrol ediyorum.
Bakalım şimdi ilerleyen zamanlarda neler olacak. Evet. Şu anda tepe kırılımı gelmek üzere. Bakın şu an takılıyor buraya ama bakalım tepeyi kıracak mı sorusu burada çok önemli olacak. Çünkü kırması demek aslında bir nevi hedeflerin gelme ihtimalinin daha da artması demektir. Burada evet tabii ilerleyen saat de ilerliyor bakarsanız yani çünkü sürekli kayıt almadım ben. Şu an tepe kırılımı geldi. Bakın tepe kırılımı geldi ama bu kez de bloğun kırılmasını bekliyorum. Yani bir önceki swing noktanın kırılmasını bekliyorum ki artık net olarak bir trendi ele güne eşe dosta ilan edebilelim. Burada dediğim gibi bir şu anda bloktan evet bloktan red yemeye başladı. Ama bloğu kırıp kıramayacağı bakın bloktan çekilecek mi ben de bilmiyordum burada. Ki buna göre zaten bir stop işlemi de belki olabilirdi. Şu an bloktan çekilecek mi çekilmeyecek mi? Bunu şu an kimse bilemez. Dolayısıyla takip etmek gerekir scalping işlemleri veya kısa vade işlemleri. Burada şu anda bloktan dediğim gibi red yiyor görünüyor bu dakikalarda. Tabii ben bilgisayar başında, cihaz başında bu işlemi takip ediyordum. Cihaz başında değilken de mobilden grafikte takip ediyordum ne olacak diye. Çünkü işleme girdiyseniz biraz emek vermeniz lazım. Şimdi peki izlemeye devam edelim. Neler yazmışım buraya. Evet şu anda blok yapısı kırılıyor değerli arkadaşlar. Bakın çok önemli bir konu. Kırılıyor. Şu an kârdayım demişim. KY'nin küçük yatırımcının yapmadığı şey nedir? Bakın burada artık benim işlemim kâra geçti. İşlemim kâra geçtiği için özellikle kaldıraçlı işlem yapıyorsam, kısa vade işlem yapıyorsam benim kâra oturmam lazım. Veya maliyet sıfırlamam lazım. Yani daha da yükselecek diye açgözlü davranıp ki daha da yükselmiş burada mesela. Ben çok ciddi kâr marjını kaçırdım burada ama önemli değil. Geri çekilebilirdi de. En son zaten bir genel değerlendirme yapacağım işlemle ilgili. Ben şimdi ne yaptım? Bir iş süren stop. Binance üzerinden bir iş süren stop ekledim buraya. İş süren stop ne yaptı? Fiyatı benim için takip etmeye başladı artık. Ben şu an kendi işimi bitirdim. Ben kendi takibimi yaptım. Artık iş süren stop'a dedim ki benim işim bitti kardeşim. Ben setup'ımı yaptım. Benim setup kârda devam ediyor. Şu an makul bir kâr var ve bu kârı kaçırmak istemiyorum. Sen benim yerime artık bu işlemi takip et dedim. İş süren stop'a. Burada da saat biraz geç olmuştu ki biraz da yorulmuştum zaten. Dolayısıyla gerçekten de kahve içmeye gittim burada. Hani artık yeter diye. Devamında mobilden takip ettim. Bakın blok yapısının da kırıldığını şu anda sizlerle birlikte gözlemliyoruz burada. Blok yapısı da kırıldı. Şu an %2 geriden takip eden bir stopum var. İlerleyen saatlerde ben bunun video kaydını almadım çünkü cihazı kapatmıştım. Çok ciddi bir atak gösterdi. AVAX dolayısıyla o %2'yi yani kar marjını biraz daha artırabilmek için %2'yi %1'e çektim ben. Yani %1 geriden takip eden bir stop oraya koymuş oldum. Dolayısıyla evet şu an yavaş yavaş galiba sona doğru yaklaşacağız. Burada görünen karlardan daha fazla karlar elde etme şansı oldu dün gece. Tabii işlem kârda ilerlediği için iş süren stopta görevini yaptı ve pozisyonu kapatmadan bakın karlar 75, 81, 86 artarak devam ediyor. Ben bunu mobilden özellikle girdim ki neden? Çünkü yani sizlere böyle bir eğitim çalışması hazırlamak için bakın 90, 92 hala işlem kapatılmadı. Hala işlem iş süren stopla devam ediyor. Ben artık rahat bir şekilde oturabiliyorum. Başarılı trade'in sırrı biraz da budur değerli arkadaşlar. Evet işlemi tekrar bir özetlemek istiyorum ben şimdi sizler için. İşlemi tekrar bir özetleyelim. Bu arada yani bu kadar çok yükseldi hedeflerin hepsi geldi ama tabii benim işlemi nerede stop etti biliyor musunuz? Yani kar alarak stop etti. Şuralarda falan benim işlemi stop edip bana karımı verdi. 100 doları da geçen yani 100 dolar bugün iyi bir para. Üstelik 3 saatte o parayı kazanıyorsanız gayet güzel. Hani bazen yanlış anlaşılmasın. Özellikle katıl arkadaşlarımıza sesleniyorum buradan. Hani bazen onlara diyorum ya esprisine. Yani katıla ayıracağım vakti trade yapmaya ayırsam daha çok kazanırım diye. Aslında tam olarak bu söylemek istediğim şey. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi burada konuya dönelim. Ya şurada falan kapattı benim işlemi. Bana muhtemelen kaçtı 85-90 dolar civarı galiba bir kar bıraktı. Ama buradan sonra ne yapmış? Almış başına gitmiş. Yani iş süren stoğu ben %2'den %1'e çekmiştim. Devamında onu tekrar %2'ye çekseydim ben şu anda çok muazzam karlar. Belki de %100'ü geçen bir kar verecekti sistem bana yani işlem bana. Şimdi şunları kapatalım ve artık tekrar konuya dönelim. Ben işleme nerede girdim? Ben işleme bakın şurada bir eşit tipler yapısı. Önce bir tabii ki şurada benim AVAX'ın saygı duyduğu bir EMA kesişimi tespit ettim. Hemen özetleyelim. AVAX'ın saygı duyduğu bir uptrendli EMA kesişimi 10 dakikalık zaman diliminde. Evet şöyle yapalım. Evet. AVAX'ın saygı duyduğu bir
EMA kesişimi tespit ettim. Şimdi EMA'ları kaldıralım, çizimleri de kaldıralım. Ve burada özetliyorum şimdi konuyu tekrar sizlere. Ders sonu özeti. Burada eşit dipler yapısı tespit ettim. Devamında fiyatın gerideki hareketlerine baktığımda bakın şuradaki son dip noktanın likidasyon temizliği. Buna da likidasyon temizliği denir. Yani yakıtını aldıktan sonra alınan likidite fiyatın tekrar yukarı doğru gitmesi beklenir. Ki burada eşit dipler var 1. EMA kırılımı var 2. Likidasyon temizliği var 3. Ve artık yavaş yavaş kırılımla olması lazım değil mi? İşlemin daha başarılı olması için. Öncelikle şurada şu kırılımla beraber zaten hareketlenme başlamış oldu. Bak kırıldı ve retest yaptı. Kırıldı ve retest yaptı. Buradan sonra hareketine devam etti. Ben zaten şuralarda bir yerde bu işleme girmiştim. Ve şuradaki tepenin kırılımıyla beraber bu tepeyi kırmakta biraz zorlandı. Bir önceki tepeyi kırmakta biraz zorlandı. Bu tepenin kırılımıyla beraber ben artık makul bir kâra geçmiştim. Yani 60 dolar civarı galiba bir kâra geçmiştim ve makul kâr cepte olduğu zaman saatte zaten gece geç saat olmuş. Dolayısıyla oturup bu işlemi beklemenin anlamı yok. Ne yapacaksın? Bakın bizim beceremediğimiz bir şey. Kendimi de katıyorum buna. İş süren stop abi. %1 olur. %2 olur. O kâra otur yani. Veya en kötü stopunu maliyetine çek. En azından işlem denedim dersin. İşlem almayı denedim dersin. Kar almayı da %5'e %10'a çek mesela. Burada dolayısıyla güzel bir işlem gerçekleştirdik. Trade'deki karların hepsi geldi bu arada. Trade'de üst likidasyon karlarının tamamı geldi. Fiyat alt likidasyonu temizleyip üst alanlara doğru hareket etti ve hatta üst alanları da yırtıp atmayı başardı. Güzel bir trade oldu. Ben de bu trade'i bir eğitim çalışması için olması için sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada robot çalışmaları devam ediyor coin tarafında ve Fibobol olarak Binance tarafında copy trade işlemlerine de ilerleyen günlerde ve belki aylarda emin değilim ama aylarda büyük ihtimalle ilerleyen aylarda başarılı işlemler için copy trade'de açacağız. Copy trade'de de sizler tamamen benim aldığım işlemleri birebir direkt aynısını alabileceksiniz. Tabii o zaman yeni bir video çekeceğim. Gerekli uyarıları yapacağım ki herhangi bir yanlışlık, aksaklık olmasın. Güzel bir trade oldu. Kendi adıma mutluyum. Eğitim çalışmasına yer verebildiğim için trade'de daha mutlu oldum. Canlı canlı güzel bir işlem gerçekleştirmiş oldum. Bu arada dediğim gibi 3 saat yaklaşık 3 saat 4 saat gibi bir zaman içerisinde 100 dolar gibi bir kar gerçekten bizler gibi küçük yatırımcılar için güzel bir kardır. Ben kaldıraçlı işlemlerde çok ciddi kaldıraç kullanmam. 10x'i zaten geçmem. Kolay kolay 5x'i geçmem. Ve kaldıraçlı işlemde yani futures tarafında da açıkçası 600-700 dolardan fazla para bulundurmam. Çünkü yani sıkıntılar oluyor. Geçmişte çok yaşadım. Bunu da sizlere böyle bir öneride bulunuyorum. Herkese bol kazançlar. Lütfen emeğe saygı anlamında yapılması gerekenleri sizler de yapınız. Hoşça kalınız.